Merhaba sevgili dostlar. Yine bir Sen Sor, Biz Cevaplayalım programına hoş geldiniz. Ve başlıyoruz. Buyur kardeşim, seni dinliyorum. Merhaba Şahin abi. Nasılsın abi? Merhaba kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben deyim abi. Çok teşekkür ederim. Abi sorularımız var. Sorulara istersen direkt başlayayım ben. Lütfen. Abi ilk sorumuzu soruyorum. Meditasyon videolarınızda rehberlerden bahsediyorsunuz. Rehber ne demektir? Melek denilen varlıklar rehber midir? Hayatımız üzerinde nasıl bir rol oynarlar abi? Güzel bir soru. Şimdi insanoğlu dünyaya gelmeden önce derler ya kaderi çizilir diye. Bu şimdi burada bir ikilemlik olacak. Evet, bir kader vardır ama aynı zamanda kaderi değiştirmek de sizin elinizdedir. Bu süreç içerisinde sizin istediğiniz mantıkta, sizin istediğiniz yolda ilerleyebilmek için ya da ilerleyebilmeniz için size yardımcı olan rehberler vardır. Doğduğunuzdan itibaren sürekli sizin yanınızda olan ve size yön veren, sizin daha iyi tekamüle erebilmeniz, daha ileriye gidebilmeniz için sizi koruyan varlıklar, size rehberlik eden varlıklar vardır efendim. Yani bunlar sizin göremezsiniz ama sürekli hissedebildiğiniz, sizin için sürekli sizin yanınızda bulunan ve size doğru yol demeyeyim de, doğru yol yanlış bir kelime. Sizin gittiğiniz yolda ayağınıza taş değmesin diye mümkün olduğu kadar yaşayabileceğiniz ya da yaşamanız gereken deneyimi yapabilmeniz için size yardımcı olurlar. Bunun için rehberler var efendim. Rehberler var. Peki abi, bu rehber varlıklar biz astral seyahate çıktığımızda ya da hani herhangi bir diğer boyuta geçiş yaptığımızda bizi orada da tabii ki yine aynı bu dünyada olduğu gibi koruyorlar ve kolluyorlar, değil mi abi? Yani öbür boyutta arkadaşlar aslına bakarsanız korunması gereken boyut bu boyut. Öbür boyutta korunmak için ya da bir şey için Doğru. gerçekten bir şey yok. Orası su havze. Doğru. Eviniz yani. Doğru. Orada eviniz, orada siz gerçekten çok önemli bir şey yapmadığınız sürece ya da zarar vermediğiniz sürece size taş değmez yani. Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Haklısın. Evet, buyur. Dinliyorum seni. Tabii abi. Abi diğer sorumuza geçiyorum. Lütfen. Çocuk aldırmak cinayet midir? Bunu yapınca bir ruhun kaderine müdahale etmiş oluyor muyuz diye sormuşlar. Şimdi şöyle cevap vereyim. Bu bir paradoks sorudur. Çünkü dini inançlara dünyevi olarak baktığınız zaman evet, bu bir cinayettir ve bu bir suçtur, bir günahtır. Ama diğer boyuttan baktığınız zaman da bu o gelen ruhun, kişinin kendi isteğidir. Yani bu biraz karmaşık. Nasıl baktığınıza, hangi pencereden baktığınıza bağlı. Yani kişi dünyaya gelmeden önce ilk bir zamanlar anlattım. Yukarıda diyelim, öyle tabir edelim. Yukarıda bir yerde oturur ve der ki işte ben dünyaya gideceğim. İşte şu kişinin oğlu olacağım, bu kişinin kızı olacağım. Bu da benim annem olacak, bu da benim babam olacak. İşte bunlar kardeşlerim olacak der. Ve böyle bir yaşamadığı, şimdiye kadar yaşamadığı deneyimi yaşayabilmek için bir aile tablosu çizer. Okuyacağını, okumayacağını, serseri olacağını, doktor olacağını ya da ne bileyim bir X katil, o da herhangi bir şey olacağını
önceden ister. Çünkü bu deneyimi yaşamak istediği için ister. Yani ana rahmine düşen bir çocuğu aldırmak da oraya ruh girdiği andan itibaren dediğim gibi inanç bakımından bakarsanız, dini kapıdan bakarsanız evet günah ve yasak olmaması gerekiyor. Ama diğer bizim boyutumuzdan, diğer boyuttan bakacak olursanız bu da kişinin ana rahmine düşüp ve orada tekrar geri gitme deneyimi yaşamak istediği için böyle bir deneyim yaşar. Zaten eğer o çocuk siz ne kadar istemiyor iseniz de ne kadar gönülsüz olsanız da bu çocuk eğer dünyaya gelmek istiyorsa Yaradan onu ne yapar, ne eder bu dünyaya getirir. Siz kürtaj yapmaya kalksanız dahi o kürtaj olmaz, doktor gelmez, ne bileyim aletler bozulur ya da denersiniz olmaz, ilaç alırsınız olmaz, o çocuk sonuçta doğar. Evet. Doğar yani. Eğer de gitmesi gerekiyorsa o çocuğun o deneyimi yaşayıp, o deneyimi yaşamamış ise o ruh gitmesi gerekiyorsa zaten o deneyimi yaşar ve geri gider. Bir dahaki reenkarnasyona gelebilmek için, hazır olabilmek için. Burada yalnız şunu okudum bir yerde, öyle diyor, okudum diyorum çünkü bana gelen bir bilgi değil. Bu şekilde yani rahimde ölen çocuklar ya da öldürülen bebekler ya da işte aldırılan bebekler adı neyse hiç beklemeden tekrar anında reenkarnasyon oluyormuş. Ama dediğim gibi bu bana gelen bir bilgi değil. Ben bir yerde okudum sadece. Hatırlamıyorum şu anda. Bir kitabın birinde okumuştum. Öyle yazıyordu. Yeniden dünyaya geliyor yani aslında. Ya aynı anda başka bir bedende başka bir kişinin bebeği olarak, çocuğu olarak dünyaya tekrar geliyor. Yani şimdi siz bu bedeni terk ettiğiniz zaman geri gidiyorsunuz eve. Evet. Eve geri dönüyorsunuz ve orada belli bir bekleme süreci var. Yani ön hazırlıklar yapılıyor, işte sizin bir dahaki reenkarnasyon hazırlığınız yapılıyor. Sizin gittiğinizde inancınıza göre reenkarnasyon yapılıyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bir de şimdi şu var. Mesela İslamiyet'te aşırı dinci kesimde reenkarnasyona inanmayanlar çok fazladır. Evet. Ve bunlar katı kurallı insanlar ve inanmıyorlar yani böyle bir şeyin olduğuna. Her neyse meselemiz onları yargılamak değil, sadece söylüyorum, örnek vermek için söylüyorum. Burada inanmayan kişi bedenini terk ettiği zaman, yani beden ölüp tekrar eve gittiği zaman, döndüğü zaman orada bir uykuya dalıyor. Ta ki zamanı gelene kadar ya da işte dünya diyeyim, bütün herkes erdiği zaman varmak istediği ya da varmak zorunda olduğu yere varana kadar orada yatıyor. Çünkü ona göre işte dünya yok olacak, bütün insanlar ayağa kalkacak, herkes aynı yaşta olacak, aynı boyda olacak falan diye bir inanç kavramı var. Ve buna katıksız inanan insanlar, ki çok fazla var bundan maalesef. Katıksız inanan insanlar orada yatacaklar. Yani onlar reenkarnasyon olmuyorlar. Onlar bekliyorlar. Ona mesela nöbetçi gidip, örnek veriyorum, nöbetçi gidip kalk dediği zaman nöbetçi diyor ki benim zamanım gelmedi, bırak beni diyor. Hani kalk sıran geldi ya da bir şey dediği zaman bırak benim zamanım gelmedi diyor. Ben diyor yatacağım işte, daha şey olmadı. Zamanım, sıram gelmedi diyor. Yani dünya değişmedi, dünya şey olmadı diyor. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki sorumuza geçiyorum. Ben teşekkür ederim. Lütfen.
özür dilerim. Dünya boyutu dışından geldiği söylenen bilgileri içeren pek çok çalışma var ve kitap var abi. Bu bilgiler kim tarafından ve nasıl geliyor? Şimdi güzel kardeşim, öbür boyuttan ya da dünya dışı boyuttan gelen bütün bilgiler, Hı hı. şöyle tabir et, şöyle anlatmaya çalışayım. Şimdi bütün insanoğlunun yaşadığı deneyimler, bütün herkesin yaşadığı deneyimler bir ana merkezde toplanır. Yani diğer bir tabirle Yaradan'da toplanır. Evet. Evet. Bütün bilgiler oraya toplanır. Kişilere aktarılan bilgi, kişi eğer o deneyimi yaşamak istiyor ise, o deneyim için bu dünyaya geldi ise, vakti geldiği zaman düşünce yoluyla o kişiye o bilim ya da bilgi aktarılır. Ve bunun sayesinde bilgi alırsın. Şöyle söyleyeyim. Bir insan bir şeye odaklandığı zaman, doktor olmak için ya da bir avukat olmak için ya da bir konuya odaklandığı zaman onu en iyisini olmak isterse ve sürekli o yönde çalışırsa, kainat da, Yaradan da ona o istikamette destek olur, yardımcı olur. Hı. Yani o konu hakkında ona bilgi aktarır. Anladım. Adam bilim adamı olmak ister. Hı hı. Hani benden mesela bir bilim adamı olmaz. Ben onlar kadar düşünür değilim. Öyle söyleyeyim. Adamlar o kadar derin düşünüyorlar ki adam bilim adamı olmak istiyor ve bunun üstüne sürekli düşünüyor. Düşününce ne olacak? Bilgi kapısı açılıyor. Yani Yaradan bize öyle bir güç vermiş ki, öyle bir yetki vermiş ki bizim ulaşamayacağımız hiçbir bilgi yok. Ama biz ona hazır mıyız? Onu kaldırabileceğiz mi? Aldığımız bilgiyi biz taşıyabilecek miyiz? Doğru. Doğru. Bunun için de bize sürekli bilgi aktarımı oluyor zaten. Sürekli bilgi aktarımı oluyor. O yönde hangi istikamette hayatınızı ilerletmek istiyorsanız, hangi istikamette kalmak istiyorsanız o konuda size bilgi gelir. Ben mesela seanslarımda ya da kişilere bir şey anlatırken iki ruhlu gibi oluyorum. Birisi klasik Türk erkeği, gayet normal, hadsiz diyeyim. Yani gerçekten öyle normal birisi. Diğeri de komple maneviyata bağlanmış bir yapı. Şimdi benim çevremdekiler bazen böyle yapıyorlar. Biz diyorlar Şahin'le değil de hocayla konuşmak istiyoruz. Yani hoca derken ben cami hocası değilim. Lütfen yanlış anlam olmasın. Rehberle konuşmak istiyoruz diyorlar. Ben o zaman sanki ikinci kanala geçiyormuşum gibi oluyor. Bunun gibi bir şey. Eğer bilgi akımı isterseniz ya da öbür taraftan size bazı şeyler söylenmesini, öğrenmesini, aktarılmasını isterseniz istemeniz yeterli ve o konuda o istikamette çalışmanız yeterli. O zaman size istenilen bilgi aktarılır. İstediğiniz şey size gönderilir. Ve inanın öyle bir büyük bilgi merkezi var ki uçsuz bucaksız ulaşamayacağınız hiçbir şey yok. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki geçenki videolarımda dediğim gibi üçüncü gözünüzle kalp gözünüzü açın. Evet. Eğer bunları aktif ederseniz kalbinizle, kalp gözünüzle eğer konuşursanız ve o konuştuğu zaman eğer onu dinlerseniz size söylediğini, onun size söylediğini sizin dinlediğinize o ikna olur ise o zaman zaten bir üçüncü şahsa ihtiyacınız olmaz ve size aktarılan her şeyi, sizin sorduğunuz her şeyi cevap verir. Çünkü merkeze bağlıdır o.
o direkt merkeze bağlıdır. Yani o ana bilgisayara, ana bilgi sistemine, adını ne koyarsanız koyun, oraya bağlıdır. Ve bunun için bilmediği hiçbir şey yoktur. Ama bunu dediğim gibi burayı aktif edeceksiniz, yüreğinizle bir olacaksınız, ruhunuzla bir olacaksınız, tek parça olacaksınız, o zaman olur. O zaman olur. Yani egonuz, ilk etapta egonuzun ölmesi gerekiyor arkadaşlar. Egonuzun sizi terk etmesi gerekiyor. Çünkü size verilecek güç o kadar güçlü ki. Yani o kadar güçlü bir güç ki bu. Yani kelimelerle anlatmak çok zor. Ve bunu sizin kaldırmanız ya da size bunun verilmesi için sizin egonuzun dışında olmanız gerek. Doğru. Doğru söylüyorsun abi. Yoksa Evet, çok farklı yerlerde umarım tatmin olmuşsunuz. aynen çok farklı yerlerde kullanılabilir. Aynen. Abi bir sonraki sorumuza geçiyorum. Lütfen. Dünyada çok büyük ve faydalı işlere imza atan insanlar neye göre seçiliyor? Yani örneğin Atatürk gibi ya da birçok devlet liderleri gibi hani neye göre seçildiğini merak etmişler. Şimdi tekamüle eren kişi ya da vakti gelen bir ruh hangi istikamette ilerlemesi gerekiyorsa o istikamete göre yönlendirilir. Aslına bakarsanız kişi daha önceden seçilmez. Ya ilk başta söylediğim gibi siz bu dünyaya inmeden, reenkarnasyon olmadan ben hayatta bunu yaşamak istiyorum diyorsunuz. Ve bunun üstüne de dünyaya geliyorsunuz. Eğer bir Einstein, bir Atatürk gibi biri olmak istiyorsanız bu yolda ilerlemeniz lazım. Hani Einstein'ın mesela hayatını çok fazla bilmiyorum ama okuldayken öğrettikleri kadarıyla Atatürk'ün hayatı sefillikten geçip askeri okulda okuyup yani zaten adamın başından belli istikameti belliymişti. Evet, evet. Varacağı yer çocukluğundan belliydi. Askeri okulda okumak, belli bir subay olmak, Osmanlı'ya hizmet etmek, ondan sonra zaten bir Türk milliyetçisi olarak Türklere hizmet etmek amaç belliydi. Sonra da zaten sizde bu kabiliyet var ise size aktarılan enerjiyle, size aktarılan bilgiyle siz zaten ilerleyebiliyorsunuz. Yani bu zaten şimdi eskileri karıştıracak olursak çoğu şeyin gerçek olmadığı ortaya çıkar. Yani o seçilmiş kişilerin, zatların çoğunun uyduruk olduğu, insanların diğer insanlar üzerinde hakimiyet kurabilmek için anlattığı ya da anlatılan hikayelerdir diyeyim. Yani çok farklı çünkü. İnanın ki o kadar farklı ki dünyada duyulan, bilinen şimdi isim vermek istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. Ama o kadar şeyler var ki, konular var ki hakikatin komple dışında. Hakikatten hiçbir alakası yok. Ama insanlık bunu bu şekilde kabul etmiş. Ve öylece yüzyıllardır süre gelmiş. Herkes kabul ediyor. Herkes yaşıyor. O yüzden bırakın yaşasın. Günü vakti gelindiği zaman zaten herkes uyanacak. Doğru. Herkes uyanacak. Herkes hakikati bilecek. O zamana kadar da artık cahillik mi diyeyim ya da akıllılık mı diyeyim o şekilde yaşayacak, gidecek. Aynen. Aynen abi. Doğru söylüyorsun. Abi sorularımız bitti. Sorularımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyeyim o zaman ben. Peki, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, soru sorduğunuz için. Yine de her zamanki gibi eğer bir sorunuz, bir şey bilmek isterseniz bana mesaj atabilirsiniz. Mail yazabilirsiniz. Konuyla ilgili elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım.
Sağ olasın Bir abi. dahaki sefere kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.